Teşekkürler sen. Teşekkür ederim. Boşanmadan devam ediyoruz. Geçenlerde bir arkadaşım boşanma kararı almış. Emm, son bir kez aile terapisine gitmeye karar veriyorlar ve adam algılayamıyor. "Biz iyiyiz aslında." diyor mesela. Buradaki kadın erkek anlayışının farklılığından mı kaynaklanıyor? Biraz sanırım ondan kaynaklanıyor. Genelde benim de karşılaştığım bir durum, aile koçluğu seanslarında. Kadınlar biraz süreç içerisinde yavaş yavaş, böyle, hani, sabretmek, işte, idare etmek, belki bu şekilde yetiştirdiğimiz için bilmiyorum, belki fıtraten ya da daha duygusallığız, detaylara önem veriyoruz. Zamanla süreç içerisinde yıprana yıprana, yıprana yıprana, ama konuşmuyor. Yani sadece o yıpranmayı yaşıyor ve günün sonunda bir anda bakıyor ki, yani öyle bir enerji kalmamış, öyle bir sevgi kalmamış, yani öyle bir sabır kalmamış. Yani hatta en ufak bir şey üflese, parlayacağım gibi bir ifade kullanıyor. Geçenlerde mesela bana da, benden yaşça büyük olan bir, hanımefendi şey dedi, yani, "Şu an biliyorum eşim bunları hak etmiyor. Yani, bana aslında o kadar büyük bir şey yapmıyor ama geçmişte o kadar çok şey yaptı ki artık, yani, a dese, adama bağırasım geliyor. Yani, hani, öyle bir hissiyatım var içimde." diye. İşte, bu biriktirmeden kaynaklanan bir şey. Kadınlar biraz daha fazla biriktiriyor. Daha fazla görüyor ve gördüklerini daha fazla biriktiriyor. Erkekler görmüyorlar. Ya da görmek istemiyorlar. Yani görmüyorlar derken yanlış anlaşılmasın, bunu antiparantez görmeye kabiliyetleri olmak için değil. Yani genel olarak o tarz şeyleri algılarını bilerek bence belli noktalarda kapatıyorlar. Detaya takılma, düz mantık, hani devam et. Bugün iyi mi? İşte güler yüz gösterdi mi? Evde yemek var mı? Ondan sonra çocukların sağlığı yerinde mi? Hani hayatımız devam ediyor. İşte arada söylenir zaten hanımlar vesaire gibi düşünebiliyorlar. Bazıları susarak hani idare etme sanatını dile getiriyor. Bazısı daha beter hani celallenerek onu bastırma noktasına gidebiliyorlar. Ama problem çözülüyor mu? Çözülmüyor. Kadın görülüyor mu? Görülmüyor. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Erkek aslında problemi görüyor mu? Görememiş oluyor. Kendi problemini dile getirmiyor. Yani o da belki aslında o noktada tartışsalar o da kendi problemini fark edip kendi problemini dile getirebilecek. Ama onu da görmemiş oluyor. Ne kendi problemini ne eşinin problemini görüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bir gün geliyorlar gerçekten yani ben bu şaşkınlığı çok gördüm o ifadeyi. Ya bizim aslında o kadar da abartılacak bir şeyimiz yok yani. İşte hani o abartıyor. Yani böyle bir şeyimiz yok. Ne demek boşanmak falan. Yani bir de zaten bizde de şey vardır ya yani işte içkisi yoksa kumarı yoksa dayağı yoksa bir insanla neden boşanılır hani ifadesi var. Tabii ki hani bence de bu kadar kolay olmamalı zaten. Yani bunu şey yaptığım bir yerden söylemiyorum. Dalga geçen bir yerden söylemiyorum. Ama insanları maalesef oraya iten sebepler sadece bunlar değil. Diğerleri de yavaş yavaş bizi oraya itebiliyor. O yavaş yavaş itenleri de zamanında görmek lazım. Yoksa orada gerçekten bir şok olabiliyoruz. Hatta birisi şey demişti, bir kadın süreç içerisinde bitirir, erkek sonuçta öğrenir boşanacağını diye. Hakikaten doğru bir laf. Yani şu an kime ait olduğunu hatırlamıyorum ama doğru bir laf bence. Tabii ki aksi durumlar olabilir ama hani istisnalar kaideyi bozmuyor ne yazık ki. O yüzden birazcık gözümüzü açmamız lazım. İlişkide daha dikkatli bakmamız lazım sanki. Peki kıyaslama olayı nasıl oluyor? Yani, eşimin, arkadaşlarımın şusu var, busu var, onlar çok iyiler, çok iyi anlaşıyorlar, biz niye anlaşamıyoruz? Demek ki bizde sıkıntı var, bizde problem var ya da geniş aile olma kavramıyla alakalı 2 kişinin hayatına birden fazla insan müdahale ediyor. Bu kötü niyetli olmak zorunda değil. Tabii. Bazen de iyi niyetli olabiliyor. Bu da boşanmayı etkileyen faktörler arasında sayılabilir mi? Sayılabiliyor ne yazık ki. Yani, malum iyi niyetli olmak da zaten tabii ki kimsenin kalbini okuyamayız. Belki, işte, dediğin gibi anne babalar ya da arkadaşlardan bahsettin, dostlar gayet iyi niyetli tavsiyelerde bulunabilirler. "Oğlum ya böyle yapılır mı?" işte, ya da "Kızım şöyle edilir mi?" Arkadaşın aynı şekilde vesaire. Ama yani dünyadaki, hani, benim her zaman söylediğim bir laf var biliyorsun, "Dünyadaki kötülüklerin yarısı iyi niyetle işleniyor." diye. Yani hakikaten böyle bir şey. Nedir bu? Benim verdiğim, yani, evet, ben benim değer yargılarımda bir yorumda bulunuyorum. Bana göre bir kadın böyle olur, erkek böyle olur. Diyelim ki kızıma, oğluma, gelinime, damadıma bakıyorum, torunlarıma bakıyorum. Ama benim değer yargılarım ve benim mutluluk anlayışımda bu böyle. Bakacağım, eğer bunlar bundan dolayı mutlularsa, bir sıkıntısı olur. Hani kızınız, damadınız, oğlunuz, geliniz kimse işte bu size gelip şikayet eder. Belki orada bir tavsiyede bulunabilirsiniz. Ama hele size sorulmadan, yani sizin hiçbir şekilde bir dahlinizin olması gerekmeyen bir yerde siz müdahale ettiğinizde alan razı, veren razı aslında mutlu olan bir yerde bir insanın kafasına bir anda, değil mi, bir tane kuyuya taş atmış oluyoruz. Sonra o kuyuya taş, bir deli bir kuyuya taş atar 40 akıllı çıkaramaz hesabı. O olay büyüyor da büyüyor, başka yerlere gidebiliyor. O yüzden hani bizim yapacağımız yorumlarda benim oğlumun eşi, benim kızımın eşi, onun eşi. Yani onunla mutlu etmesi gereken kişi o, ben değilim. Ben onların mutluluğundan dolaylı olarak mutlu olabilirim ama beni mutlu etmek gibi bir vazifesi yok o insanın.
Yani onların birbirini mutlu etmekle ilgili bir görevleri var, ödevleri var. Hayatla ilgili bir şeyleri var, dertleri var. Birbirlerine karşı sorumlular, maddi ve manevi olarak. Hesabı birbirlerine veriyorlar, izni birbirlerinden alıyorlar, istişare birbirleriyle yapıyorlar. Ben bu noktada sadece onların mutluluğundan sevinebilirim. Ha, bir şey canımı mı sıktı? Şey yapabilirim, gideyim eşimle konuşurum, başkasıyla konuşurum. Anlatabiliyor muyum? Bu noktada onların ikisine de, yani evlatlarıma, gelin, damat, kız, oğlan kimse bunlara yansıtmadan ben gidip bunu dışarıda kendimi, hani, anlatabiliyor muyum? Nasıl şey yapacaksam, deşarj edeceksem edebilirim. Söyleneceksem söylenebilirim. Bana göre yanlışsa hala yanlış kalabilir. Ben değer yargılarımı başkasına göre değiştirmek zorunda değilim. Bazılarımız daha geleneksel, bazılarımız daha modern bir yerden bakabilir. Türkiye'de yöreden yöreye bile, yani, değil mi, şey değişebiliyor. Evet. Doğrular, yanlışlar değişebiliyor. Bazısında çok ayıp olan bir şey diğer tarafta, "A, ne var canım bunda?" moduna girebiliyor. O tamamen, yani, doğrularımızı, yanlışlarımızı değiştirelim, birbirimizin kalıbına girelim değil, sadece birbirimizin kalıplarına saygı gösterelim. Ama bizim gibi, hani, böyle sınırlarını çok bilmeyen, maalesef o şekilde yetişmeyen, aile denen şeyin birbirine müdahale de edebileceğine inanılan bir toplumda maalesef bu çok zor. Yani, eşler bunu yapmaya çalışsa bile anne babaların bunu algılaması çok zor. Anne babalardan bir tanesi algılasa diğeri, mesela, hani, bazen onlarda da algılayan var ama diğerinin algılayamaması söz konusu olabiliyor. Böyle bir şey olabiliyor. Arkadaşlar meselesine gelirsen arkadaşlar biraz daha farklı. Orada biz birazcık, hani, ahkam kesmeyi çok seviyoruz. Yani, çünkü, hani, ben şey diyorum, spor yorumculuğu futbolu oynamaktan daha kolaydır çünkü. Yani, değil mi? Bizim şu an gelip burada Evet. konuşmamız bir ilişkideki halimizi yönetmemizden, benim kendi ilişkimdeki halimden çok daha kolay. Niye? Çünkü ben burada bir şeyi idealize edip bunu çok rahatlıkla anlatabilirim. Ama işi Evet. gel de yaşa kısmına geldiğinde ben de herkes gibi bocalayan bir insanım nihayetinde, değil mi? Aynı şekilde karşımdaki insanın da bu halini görmem lazım. Yani o da şu an benim hayatımı, o benim hayatımın yorumcusu. Ama ben hayatımın başrolündeyim, yaşayıcısıyım yani. Yorumcu mu daha önemlidir, yaşayıcı mı daha önemlidir? Kesinlikle yaşayan daha önemlidir. O benim gözümle eşimi bilmiyor. Ben ona ne anlattıysam hikâyede ben onu o onu biliyor, değil mi? Benim yorumumla biliyor ve ancak hikâyenin o kısmını biliyor. Bir gün öncesini bilmiyor, bir gün sonra ne olacağını bilmiyor, benim geçmişimi bilmiyor, onun geçmişini bilmiyor. Böyle bir şey yok. Kaldı ki bilse bile bizzat hisseden kadar hissedebilme ihtimali yok. Ben fikir sorduysam dinleyebilirim, kendi süzgecimden geçirip içime öyle alabilirim. Değilse sadece senin dediğin gibi o yorum yapıyorsa ya da ben bizzat kendim sadece kıyaslayarak bu yorumu kendim yapıyorsam orada nasıl sıkıntı var? Ya da kendi hayatına bakıp yorum yapıyorsa mesela evinde belki eşinden sevmediğin özellikleri vardır. Hı hı. Anlatan kişinin eşine yükleyebilir o şeyleri. Kendi perspektifinden bakmış olur çünkü. Aynen, kendi dertleriyle çok vardır. Evet, Mesela fikir verir çünkü kendisi yanmıştır. evet, Arkadaşı da yanmasını ister. Yani ben öyle cevap veremedim, sen ver. evet, Ben böyle yapamadım, sen yap diye mesela ona gayet böyle bir motivasyon konuşması yapar, gazlayabilir vesaire yapabilir. Bunun hepsinde bir sıkıntı var çünkü biz o insanın ayakkabılarını giymiyoruz. Biz o insanın geçtiği yoldan geçmiyoruz. O yüzden birbirimize tabii ki fikir verebiliriz. Özellikle dostane konuşmalardan bahsediyorum. Sınırlar biraz daha genişleyebilir orada bir başka yabancı insan olduğu kadar. Yine geniş aile kavramında da aynı şekilde ama hala sınırlarımız olduğu gerçeğinin farkına vararak konuşmamız lazım, bir. Biz kendimiz kıyaslıyorsak o daha tehlikeli, senin ilk dediğin şey. Hani bana aslında hiç kimse bir şey söylemiyor ama ben bakıyorum, işte bir arkadaşımı gözlemliyorum, karı koca. Onlar birbirlerine şöyle davranıyor. O onun çayını doldurdu. İşte ona şöyle hediye almış. O işte böyle yapmış, değil mi? Hepimizde var bu, yani kıskançlık hepimizde olan bir duygu ama biz bunu ne kadar yaşıyoruz tartışılır. Bu duyguda şuna bakmak gerekiyor. Yani ben eşimle olan kimyam farklı. Yani şimdi bileşiklerde, değil mi? Hani kimyasal bileşiklerde ikisi birleşince başka bir şey oluyor. Başka iki birleşince başka bir şey oluyor. Ya da farklı oranlarda birleşince aynı element yine başka bir şey oluyor. O yüzden buradaki şeyde ben şuna bakacağım. Yani diğer bileşiğe bakıp da ondaki element şu bende niye yok demek ne kadar saçmaysa aslında benim evliliğimde olmayan bir şey de bir başka insanda var diye benim bu şekilde kıskanmam farklı. Nedir? Örnek alabilirim. Yani dinde kıskançlık ne noktada vardır? Gıpta damarı noktasında vardır. Güzel bir hasletse, iyi bir durumsa örnek alabilirim ama ben eşime örnek gösteremem. Yani ya gösteririm, hepimiz gösteriyoruz ama işe yaramaz, yani kastettiğim o. İşe yaramaz. Aa, bak görüyor musun işte eşine ne kadar güzel davranıyor hanımına. Şimdi ben eşime dediğim anda bu gider mi bu mesaj? Gitmez. Ancak o görürse, derse ki bak hanımına ne kadar güzel davranıyor. Ya ben de aslında bazen böyle sinirlendiğimde bunu yapabilirim, işte şunu yapabilirim derse burada alabilmemiz mümkün. O yüzden herkes kendi cinsiyetine göre bakıp gıpta damarıyla sadece güzel bir hasletse
Ben buna nasıl benzeyebilirim diye bakabilir. Ama onun dışında birbirine maalesef onu ders unsuru olarak yapması sadece bir sıkıntı olur ve hiçbir şeye yaramaz. Biraz kendimizden emin olmamak, mutsuzluğumuzdan da kaynaklanan bir şey. İlişkimize güvenmiyoruz. Kendi ilişkimize güvensek, Hı iyi kötü hı. o kimyaya güvensek, desek ki yani biz mükemmel ilişkiden bahsetmiyorum. Bizim kimyamız bu. Bizim normalimiz bu. Bizim doğrularımız bu diye buna güvenebilsek bir başkasının doğrusuna bakmayacağız. Yani, şimdi sen mesela, değil mi, koltuk takımın var. Gidip bir başkasınınki koltuğa çok bakar mısın? Severek almışsın. Ne kadar alırsan al yani. İstersen çok pahalı bir şey olsun, istersen çok Ben bakmam mesela. Niçin? Çünkü onu kafamda bitirmişim. Ama demek ki biz hâlâ bakıyorsak kafamızda bitirmediğimiz şeyler var. O ilişkiden emin olsak, kafamızda bitirmiş olsak bir başkasının koltuğuna bakmadığımız gibi bir başkasının ilişkisine hâlâ bakmayan bir yerde oluruz. Yani bu realiteyi de kabullenmek lazım. O yüzden biraz ilişkiden emin olmaya çalışmak gerekiyor.